Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş harika bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve mavi tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen sizlere modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, zarif bir model oldu ve patiğimizin gördüğünüz üzere hiçbir yerinde dikişimiz yok. Hanımlar, ben bu modeli şöyle uzun 2 şiş, normal 2 şiş ile yaptım. Fakat videoda şöyle zorlanacak da olsam, yani ben misinalı şiş kullanırken çok zorlanıyorum. Bu defa bu misinalı şişleri kullanacağım. Hani örerken şeklimiz tam net görünsün diye. Düz şişlerle örünce ilmekler kasma yaptığı için şekil tam çıkmıyor. Bu nedenle bu defa bu patiğimi misinalı şiş ile yapacağım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. Krem ipim ile ilmeklerimi atacağım. Şöyle krem ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum. Şu kadar. 47 ilmek olarak patiğimize başlıyorum hanımlar. 47 ilmek atacağım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 47 ilmeğimizi atalım gelelim. Evet hanımlar, 47 ilmeğimi attım geldim. Hemen şu kenara bir düğüm atıyorum. Şimdi geri döndük. Geri döndük hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi, kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu ilk sırada hanımlar ilmeklerimizi sırası ile ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmekleri ters ördüm, geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi patiğimizin bilek bölümüne bir düz bir ters lastik uygulaması yaptım. Şimdi başlayacağız lastiğe. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi sırası ile bir ters bir düz. Bir ilmek ters bir ilmek düz. Bu şekilde örüyorum hanımlar. Lastiğimize başladık. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar bir düz bir ters olacak şekilde örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. İlk sıra bir sıra lastik yapmış olduk böylece ön yüzde. Geri dönüyoruz, arka yüzde yine lastiğe devam edeceğiz. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın burada bir düzüm var. Düz örüyorum. Yanındaki bir tersi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Arka yüzde bu lastiğimizin ikinci sırası oluyor. Bu şekilde hem arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir düz, bir ters olarak. Bu arka yüzde dediğim gibi lastiğimizin ikinci sırasıydı. Bu şekilde. Arka yüzde ilmekleri tamamlayacağız. Ön yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Arka yüzde tekrar öreceğiz. 4 sıra. Bu şekilde hanımlar ben toplamda 8 sıra lastik ördüm. Ön yüzde, arka yüzde ilmeklerimi böyle bir düz bir ters olarak 8 sıra ördüm. Şimdi hep birlikte 8 sıra lastiğimizi örelim gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben 8 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz, model kurulumunu yapacağız. Yani buraları. Mavi ipimi ekleyeceğim hanımlar. Şöyle. Krem ipim beklesin. Mavi ipimi kullanacağım bu sıramızda. Şu kenar ilmeğimi ve yanındaki bir ilmeğimi de yine mavi ipim ile ördüm. Yani kenardan 2 ilmeğimi mavi ipim ile ördüm. Mavi ipimin ucunu şurada düğümleyeceğim kendisine. Patiğimiz sökülmesin diye. İlk 2 ilmeğimizi mavi ile ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizde burada 47 ilmek vardı. Bu kenara 23 ilmeğimizi mavi ile model kurarak yapacağım. Sol kenara da yine 23 ilmek ile model kurulumu yapacağım. 46 ilmek olacak. Tam ortaya gelen bir ilmeğe model kurulumu yapacağız. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğini ördüm. Yanına bir tane daha mavi ördüm. Bir krem örmeden alıyorum. Bir tane mavi örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum.
Bir ilmek maviyi düz örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir mavi. Bir krem örmeden alıyorum. Bir mavi örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir tane mavi ördüm. Bu şekilde 23 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Sayalım kaç ilmek olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12 olmuş. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kenardan 23 ilmeğimizi bu şekilde ördük. Şimdi tam ortaya buraya desenimizi oluşturacağız. Artırmamızı yapacağız. Şimdi bu ortadaki bir ilmeğin içinden 9 ilmek çıkaracağım hanımlar. 9 ilmek. Bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. 2 oldu. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3. Tekrar ipimi şişime doluyorum. 4. Bir ilmek daha çıkarttım. 5. İpimi şişime doladım. 6. Bir ilmek daha çıkarttım. 7. İpimi şişime doladım. 8. Bir ilmek çıkarttım. 9. Bu şekilde bir ilmeğin içinden mavi ipimizle 9 ilmek çıkarttık. Şimdi burada da bir kremi örmeden alıyoruz. Bir tane mavi örüyoruz. Burada da 23 ilmek kalmıştı hanımlar. Bu 23 ilmeği bu şekilde örüyoruz. Bir tane kremi örmeden alıyoruz. Yanına bir tane mavi ilmek örüyoruz. Son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Mavi ilmeklerimi düz örüyorum. Yani haroşa düşüyor. İpi kendime doğru aldım. Arka yüze doğru aldım. Kremi örmeden alıyorum. Mavi ilmeklerimi düz örüyorum. İpimi kendime alıp krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Arka yüzde modeli bu şekilde kuracağız. Krem ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bakın desenimiz şöyle oluşuyor. Mavi ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bakın ortada bir ilmekten 9 ilmek çıkartmıştık. Bu ilmeklerimizi sırası ile düz örüyorum. Bakın şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu ortadaki 9 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Kremimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi bu şekilde yine aynen modelimi kurarak örüyorum. Bakın kremlerimi örmeden alıyorum. Mavi ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Birinci modelimizin birinci sırasını bu şekilde yapmış olduk. Toplamda 3 tane modelimiz var. Bakın son bir ilmek kaldı. İpi aradan geçirerek kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeği örmeden alıyorum. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağız. 2 sıra mavi ipimizi kullanırken 2 sıra krem ipimizi kullanacağız hanımlar. Şimdi krem ipimi aldım. Model kurulumunu mavi ipimiz ile yapıyoruz. Krem ipimiz ile ilmeklerimizin tamamını haroşa yani düz olarak öreceğiz. Ben haroşalarımı hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyorum. Bakın sırasıyla ilmeklerimin tamamını krem ipim ile düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizin hepsini düz örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm geldim hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini arka yüzde örmeden alıyorum. Yine ilmeklerimi sırası ile düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Baktığımızda ön yüzden görüntümüz böyle. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüp gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm. Yine ön yüzde renk geçişi yapacağım için krem ipimi aradan kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 2 sıra krem ipimiz ile modelimizi yaptık. Tekrar mavi ipimi alıyorum. Yine kenardaki 23 ilmeğimizi mavi ipimiz ile model yaparak öreceğiz. İlk 2 ilmeğimi örerek başlıyorum. Yanına bir tane kremi örmeden aldım. Bir mavi örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. Bir mavi örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. Bu şekilde 23 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Zaten 23 ilmeğin yeri belli. Hemen buraya kadar yapınca 23 ilmek oluyordu. İlk modelde örmüştük zaten. Bir kremi örmeden alıyoruz. Yanındaki bir ilmeği mavi ipimiz ile örüyoruz. Bu şekilde bakın
kenardaki 23 ilmeği buraya kadar ördüm. Şimdi ortadaki modele geldik hanımlar. Burada yine artırma yapacağız. Ortada bir ilmekten 9 ilmek çıkartmıştık. Bu 9 ilmekle tekrar artırmaya devam edeceğiz. Bakın, bu ilk ilmeği örüyorum. İpimi şişime doladım. İkinci ilmeği ördüm. İpimi şişime doladım. Hemen üçüncü ilmeği ördüm. İpimi şişime doluyorum. Yani buralar artırma oluyor. Buraya dördüncü ilmeğimi ördüm. İpimi şişime doluyorum. Beşinci ilmeğim. İpimi şişime doladım. 6. İpimi şişime doladım. 7. Tekrar doluyorum. 8. Bir daha doladım. 9. Ortada tekrar artırmamızı yaptık. Orta kısımda hanımlar sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 17 ilmeğimiz oldu bu defa. Şimdi diğer yandaki 23 ilmeğimizi öreceğiz. Buradaki kremi örmeden alıyorum. Bir mavi örüyorum. Kremi örmeden alıyorum. Bir mavi örüyorum. Kremi örmeden alıyorum. Bir mavi örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde modelimizi kuruyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki bir mavimi düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Kremi örmeden alıyorum. Mavi ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzde hanımlar, renkli ilmeklerimizi düz olarak örerken ön yüzde örmediğimiz krem ilmeklerimizi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Buradaki kremi de örmeden aldım. Ortada 17 ilmeğimiz olmuştu. Bu 17 ilmeğimizi sırasıyla düz olarak örüyorum. İlmeklerin tamamını düz örüyorum burada. İlmek sayımız böylece artmış oldu. Tekrar diğer tarafa geldim. Kremlerimi örmeden alırken mavi ilmeklerimi burada da yine düz olarak örüyorum. Burası hanımlar birinci modelin ikinci sırasıydı. Burayı da böylece tamamlamış olduk. Her bir model 3 sıradan oluşuyor. 3 desenden. Tekrar ön yüzdeye renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar ön yüzdeyiz. Model arasında bir diş haroşamızı örecektik krem ipimizle hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi örerek başladım renk geçişi olduğu için. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa yani düz olarak örelim. Tekrardan arka yüzde de yine ilmeklerimizi tekrar düz yani haroşa örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, krem ipimle bir diş haroşamı ördüm ve geldim. Birinci modelin 3. ve sonuncu sırasını yapacağız. Yani bu bölümü. Şimdi tekrar mavi ipime geçiş yapıyorum. Yine kenar ilmeğini ördüm. Yanına bir tane daha örüyorum. Bu aşamada hanımlar buraya bir tane mavi örmeden alıyorum. Bir tane kremi örmeden alıyorum. Bir tane mavi örüyorum. Kremi örmeden alıyorum. Bir ilmek mavi örüyorum. Yine kenardan 23 adet ilmeğimizi bu şekilde öreceğiz. 23 ilmeği. Şurada 2 tane mavi örmüşüm yanlışlıkla. Bakın, bir mavi ördüm, bir krem örmeden aldım. Bir mavi ördüm, kremi örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeklerimize geldik. Bu sıramızda artırma yapmayacağız hanımlar. Ortada 17 ilmeğimiz vardı. 17 ilmeği bu defa mavi ipim ile düz örüyorum. Sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın şeklimiz şöyle ortaya çıkıyor bu aşamada. Şu şekilde gördüğünüz gibi şeklimiz belli oldu. Devam ediyorum. Şu 10. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Modelin ilk iki sırasında artırma yaparken 3. sırada artırma yapmadık hanımlar. Tekrar bir kremi örmeden alıyorum. Bir mavi örüyorum. Kremi örmeden aldım. Maviyi ördüm. Sıra sonuna kadar yine desenimizi kuruyoruz. Devam ediyorum. Bir mavi, bir krem. Sonuncu ilmeğimi de ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde yine model kurulumu yok. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Yanına bir mavi ördüm. Kremleri örmeden alıyorum. Mavileri düz örüyorum.
Kremi örmeden aldım. Maviyi düz ördüm. Kremi örmeden alıyorum. Maviyi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz. Ortadaki 17 ilmeğimizin tamamını da yine mavi ipimizle haroşa öreceğiz. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim. Şimdi tekrardan ön yüzdeyiz. Modelimize devam edeceğiz yine. Bu aşamada sıra krem ipimizde ilmeklerimizi krem ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Haroşa olacak şekilde yine düz. Kenar ilmeğini örerek başladım. Bu şekilde düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim hanımlar. Ardından arka yüzde de yine düz olarak örüp ön yüzde buluşalım. İkinci modele başlayalım ardından. Evet hanımlar, krem ipim ile bir diş haroşamı ördüm geldim. Bu aşamada 47 ilmek olarak başladığımız patiğimizde artırmalardan sonra 63 ilmek oldu. Şimdi tam ortaya bakın, ilk modelle aynı hizadan ikinciyi kuracağız. Şimdi 63 ilmeğimiz var. Bir ilmeği ortaya çıkınca ortaya model kuracağız çünkü. Geriye 62 ilmek kalıyor. 62'yi de iki yana bölünce bu defa yanlara 31'er tane ilmek öreceğiz hanımlar. Yine model kurulumunu yapıyoruz. Bu defa 31 ilmeğe model kuracağız. İkinci modelimizdeyiz. Şu kenar ilmeğini örüyorum. Yanına bir ilmek daha mavi ile ördüm. 2 oldu. Bir krem örmeden alıyorum 3. Bir mavi örüyorum 4. Bir kremi örmeden aldım 5. Bir mavi örüyorum 6. Bu şekilde 31 ilmeği öreceğiz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bir kremi 31. ilmeği örmeden aldık. Tam bu ortaya hanımlar ilk modelde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bir ilmeğin içinden 9 ilmek çıkaracağım. Bakın, bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3 oldu. İpimi şişime doladım. 4. Bir ilmek çıkarttım. 5. İpimi şişime doladım. 6. Bir ilmek çıkarttım. 7. Tekrar ipimi şişime doladım. 8. Bir ilmek çıkarttım. 9. Bir ilmekten 9 ilmek çıkarttık. Ardından yanındaki bir kremi örmeden alıyoruz. Burada da 31 ilmeğimiz kaldı. Bir mavi örüyoruz. Bir kremi örmeden alıyoruz. Bir mavi örüyoruz. Kremi örmeden alıyoruz. Maviyi örüyoruz. Kremi örmeden alıyoruz. Maviyi örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar modelimizi tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Geri dönüyoruz. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini örmeden alarak başlıyorum. Bu mavi ilmeklerimi düz örüyorum. Kremleri örmeden alıyorum. Mavi ilmeğimi düz örüyorum. Kremleri örmeden alıyorum. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim. Ortada bir ilmekten çıkarttığımız 9 ilmeği de yine haroşa yani düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim. 2 sıra mavi ipimizle örmüştük modelimizi. Şimdi kreme geçtik. Bu aşamada krem ipimizle yine model arasında bir diş haroşamız var. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar krem ipimizle haroşa yani düz olarak örelim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi düz örelim. Burada bir diş haroşamız olsun. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, krem ipim ile bir diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi ikinci modelimizde ikinci sırayı yapacağız. Yine mavi ipimle devam edeceğim. Kenar ilmeğini ördüm. Yanına bir tane daha mavimi örüyorum. Devamında hanımlar bir krem örmeden alıyoruz. Bir mavi örüyoruz. Bir krem örmeden alıyoruz. Bir mavi örüyoruz. Bir krem örmeden alıyoruz. Bir mavi örüyoruz. Burada hanımlar 31 adet ilmeğimizi şu orta bölüme gelene kadar örüp gelelim. Kenara 31 adet ilmeğimi ördüm hanımlar. Tam bu orta bölümde yine artırma yapacağız. Ortada 9 ilmeğimiz vardı. Bu aşamada yine bir ilmek örüyorum, artırıyorum. Ortadaki 9 ilmeğin aralarında artırma yapacağız. Bir ilmek daha ördüm, artırdım. Bir ilmek örüyorum, artırıyorum. Bir ilmek ördüm, artırdım. Bir ilmek ördüm, artırdım. Bir ilmek ördüm, artırdım. Bir ilmek ördüm, artırdım.
Bir ilmek ördüm, artırdım ve buradaki bakın sonuncu ilmeği de ördüm, artırdım. Bu ortadaki 9 ilmek üzerinden artırma yaptık. Yine bu ortada hanımlar ilk modelde olduğu gibi 17 ilmek oluyor. Ardından bakın burada bir kremi örmeden alıyoruz. Kenardaki 31 ilmeğe yine aynı şekilde modeli kuruyoruz. Bir krem örmeden alıyoruz. Bir ilmek mavi örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmekleri ördüm. Arka yüzde yine yapacağımız işlem aynı. Şöyle kenar ilmeğini alıyorum. Mavi ilmeklerimi düz öreceğim. Kremleri örmeden alacağız. Mavileri düz örüyorum. Kremleri örmeden alıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve bu aşamada bir önceki sırada model yapmıştık. Yine krem ipimiz ile ön yüzdeyiz hanımlar. İlmekleri düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde de yine düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi ikinci modelin 3. sırasını yapacağız. İlk modelde olduğu gibi bu defa artırma yok. Ortada 17 mavi ilmek. Yine mavi ile örülecek, artırma yapmayacağız. Kenarlarda 31'er tane modelli desenimizi yine aynı şekilde yapacağız hanımlar. Arka yüzde de yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu şekilde mavi ipimiz ile ikinci modelin 3. sırasını hanımlar tamamlayalım. Ardından bir diş haroşamızı krem ipimizle örelim gelelim. 3. modelin başlangıcını sizlere anlatacağım sonra. Evet hanımlar, ikinci modelin 3. sırasını tamamladım. Ardından bir diş haroşamı krem ipimle ördüm geldim. Şimdi 3. modele geçeceğiz. Artırmalardan sonra şimdi de şişimizde toplamda 79 ilmeğimiz oldu. 79 ilmeğin tam ortasına, yani bir ilmeğe, tam tepedeki bir ilmeğe artırma modeli yapacağımız için geriye 78 ilmek kalıyor. 78'i de şu iki yana eşit paylaştırınca bu defa yanlara 39 ilmek düşüyor. İlk modeli yaparken 23 ilmek yapmıştık. İkinci de 31 ilmek yaptık. Şimdi 39 ilmek öreceğiz mavi ipimiz ile. Yine şöyle ilk ilmeği örerek başlayacağım. Şu birinci ilmeğim. Yanına ikinci maviyi ördükten sonra yine bir krem örmeden alıyorum. Bir mavi örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Bir mavi örüyorum. Bu şekilde yapacağız. 39 ilmek öreceğiz hanımlar. Sayalım. 2, 4, 6, 7 olmuş. Şu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 ilmek ördük. Şimdi tam bu ortaya yine 3. modelin ilk sırasını yapacağız. Artıracağız. Bir ilmekten 9 ilmek çıkaracağım. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. 2. Bir ilmek daha çıkarttım. 3. İpimi şişime doluyorum. 4. Bir ilmek çıkartıyorum. 5. İpimi şişime doladım. 6. Bir ilmek çıkarttım. 7. İpimi şişime doladım. 8. Bir ilmek daha çıkarttım. 9. Bir ilmeğin içinden 9 ilmek çıkarttık. Devamında yine bir krem örmeden alacağız. Bir mavi öreceğiz. Bir krem örmeden alacağız. Bir mavi öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi, mavi ilmekleri öreceğiz. Kremleri örmeden alacağız. Buradan çıkarttığımız 9 ilmeği de yine düz olarak öreceğiz. Sıra sonuna geleceğiz. Bu şekilde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrardan ön yüzdeyiz. Bu aşamada krem ipimizi alıyoruz. Yine model arasına bir diş haroşamızı öreceğiz krem ipimiz ile. Bu şekilde. Hanımlar, şimdi bir diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. 3. modelin 2. sırasını yapacağız. Bu sıramızda yine kenardaki 39 ilmeğimizi öreceğiz. Mavi ipimle ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Bir krem örmeden alacağım. Bir mavi öreceğim. Bir krem örmeden alacağım. Bir mavi öreceğim. Bu şekilde buradaki 39 ilmeğimizi orta kısma kadar örüp gelelim. Evet, kenara 39 ilmeğimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi orta bölüme yine artırmayı yapacağız 9 ilmek üzerine. Birinci ilmeği örüyorum. Artırma yapıyorum. İkinci ilmeği ördüm. Artırıyorum. Üçüncü ilmeği ördüm. Artırdım. Dördüncüyü ördüm. Artırdım. Beşinciyi ördüm. Artırdım. Altıncıyı ördüm. Artırdım. Yedinciyi ördüm. Artırdım. Sekizinciyi ördüm. Artırdım.
9. ilmeğimi de normal örüyorum. Ardından yine burada bir krem örmeden alacağız. Bir mavi öreceğiz. Bir krem örmeden alacağız. Bir mavi öreceğiz. Bu şekilde artık sonuncu artırmaları da yaptık. Bu şekilde artık artırma yapılmıyor hanımlar. Şişimizde toplam ilmek sayısı 95 oldu. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz. Arka yüzde yine mavileri öreceğiz. Kremleri örmeden alacağız. Ortada 17 ilmeğimiz oldu artık. Şu ortadaki mavi ilmeklerin sayısı 17. Arka yüzde bu 17 ilmeği haroşa örüp kalan ilmekleri de yine öreceğiz. Ön yüzde sonrasında hanımlar yine model arası için bir diş haroşamızı krem ile öreceğiz. Sonra modelin 3. ve sonuncu sırasını yapacağız. Yani 3. modelin 3. ve sonuncu sırası. 3. sırada artırma yok hanımlar. Normal kenarlardaki bu 39 ilmeği ördükten sonra orta kısımdaki 17'yi haroşa öreceğiz. Ön yüzde modeli tamamlayacağız. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örelim gelelim. Yani 3. modelimizi tamamlayalım gelelim hanımlar. Sonrasında patiğimizin şu kenarlarını sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, 3. modelimin 3. sırasına kadar ördüm, tamamladım, geldim. Artık modelimiz bitti. Şişimizde 95 ilmeğimiz var. Bu mavi ipimizi kullanmayacağız hanımlar. Krem ipimiz ile modelimize artık devam edeceğiz. Şöyle krem ile ilmeklerimizi haroşa öreceğiz hanımlar. Hepsini krem ile örüyoruz. Artık mavi ile de işimiz kalmadığı için mavi ipimin ucunu kesiyorum. Patiğimiz sökülmesin diye hemen bu ucu krem ipime düğümleyeceğim. 2 tane düğüm atıyorum buraya. Krem ile haroşamıza devam edeceğiz hanımlar. İlmeklerin tamamını krem ipimiz ile haroşa olarak öreceğiz. Şu mavi ipimin ucunu da örerken şöyle gizleyerek götürdüm. Hanımlar, bu bölümde toplamda 3 diş haroşa olana kadar örmemiz gerekiyor. Yani şu bölümde bakın. Şu bölümde 3 diş haroşamız olana kadar bu kenarımızı örmemiz gerekiyor. Şimdi burada 3 diş 3 sıra haroşamız olana kadar kenarımızı örelim gelelim. Ardından taban kesimine birlikte başlayalım. Evet hanımlar, burada 3 diş haroşam olana kadar ördüm ve geldim. Şimdi burundan başlayarak tabanını öreceğiz hanımlar. İlk başta buruna 9 adet ilmek ayırıyoruz. 9 ilmekle buruna başlayacağız. Şişimizde 95 ilmek vardı. 95'ten 9 ilmeği çıkartınca geriye 86 ilmek kalıyor. 86 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 43'er ilmek düşüyor. Taban kesiminde hanımlar öncelikle ön yüzdeyiz. Burada ilk 43 ilmeğimizi öreceğiz. Yine haroşaya devam edeceğiz bu aşamada. Bu şekilde 3, 4, 5, 6 ilmeğimiz oldu. Buraya 43 ilmek örüp gelelim. Evet hanımlar, bu kenara 43 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 9 ilmek daha öreceğim. 9 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saydığımızda şu kenarda da 43 ilmeğimiz kalıyor. 9 ilmekten sonra geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şöyle 9 ilmeğimizi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar geri dönüyorum. 9 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Tabanda 15 ilmek olana kadar yanlardan ikişer ikişer ilmekleri keserek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim yine. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yandan şu 2 ilmeği keserek örüyorum. Ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda yine 10 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi de hemen şu kenardan 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 11 ilmeğimizi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan 2 ilmek keserek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Yan taraftan yine 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik, bu ilmeği de. Ortadaki ilmek sayısı 13 oldu. 15 olana kadar biz buna devam edeceğiz hanımlar. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan taraftan 2 ilmek keserek ortaya ekliyorum. Ortada 14 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine kenar ilmeğini aldıktan sonra 14 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve şu yandan 2 ilmek keserek yine ortaya ekliyorum. Böylece orta kısımda hanımlar 15 ilmeğimiz oldu. Artık patiğimizin tabanını 15 ilmek olarak öreceğiz. Yani bu aşamada yapacağımız işlem şu: 14 ilmek öreceğiz, 15. de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilmeğimi ördüm. 15. de yandan da bir ilmek alarak ikisini keserek örüyorum. 15. de kesimimi yaptım. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 14 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Bu şekilde her seferinde saymaya gerek yok hanımlar. Çünkü taban ile kenar arasında bakın ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesimi yapacağız. Saymadan gidelim. İlmeklerimi örüyorum. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yanından da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Yine tabanda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi patiğimizin tabanını sizlere anlattığım gibi 15 ilmek üzerinden örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin tabanını ördüm ve geldim bu şekilde. Bu aşamada tabanımızda sadece 15 ilmeğimiz kaldı. Yanlardaki ilmekler bitti. Şimdi patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz hanımlar. Bakın şöyle arka bölümünü yapacağız. Buralarda da yine haroşa örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümünde model bütünlüğü sağlansın diye bir düz bir ters lastiğimizi öreceğiz. Yapacağımız işlem şöyle. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmek kaldı. İkisini keserek örüyorum. Bakın buralarda kenar ilmek yerleri var V şeklinde. Buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra hanımlar geri dönüyorum. Artık misinalı şişlerle değil de ilmek sayısı az olduğu için kısa şişlerle devam edeceğim. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı yine. İkisini keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyorum. Ön yüzde çıkarıyorum hanımlar. Bakın burada da ilk kenar ilmek yerine girdim. İlmeğimi çıkarttım. Tekrardan ilmeklerimi öreceğim. Patiğimizin arkası böyle örülecek hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum yine. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum.
2 ilmeği kesiyorum. Son 2 ilmeği bu kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyordum. Geri dönüyorum ve burada da sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak hanımlar. Ta ki şu lastik yaptığımız bölüme gelene kadar, bakın şu mavili son mavi kenar ilmek yerlerine gelene kadar haroşa öreceğiz. Sonrasında hanımlar arka bölümde bakın bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Yani yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerinden yine ilmek çıkaracağız. Ve bu defa ilmekleri bir düz bir ters olacak şekilde lastik görüntüsü olabilmesi adına bu şekilde öreceğiz. Sadece bilek bölümünde böyle yapacağız. Hanımlar biz patiğimizin arkasını şurada bakın son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Haroşalı bölümlerde haroşa yaptım. Bilek bölümünde bir düz bir ters lastik uygulaması yaptım. Şimdi artık ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. Arka bölümü tamamladık. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz esnek olsun. Patiğin bu bilek kısmına denk geldiği için boğaz kısmına. Hani patik ayağımıza rahat girsin diye esnek bol bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine şöyle keseceğim. Bakın hanımlar, ilk başlangıç yerimiz buraydı. Başladığımız yerde patiğimiz bitti. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak buraya sabitliyorum. Düzledim burayı. Sonra bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyeceğim hanımlar. Sonra patiğimize bir bakalım bütün olarak nasıl olmuş. Şöyle ipimizin ucunu gizleyerek, düğümleyerek şöyle gizliyoruz. Arka ilmek aralarına girerek bunu yapalım hanımlar. Hani mutlaka gizleyelim. Patiğin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle bir de burada mavi ipimin ucu vardı. Onu da hemen gizleyeceğim şurada. Bakın ilmek aralarına şöyle girerek onu da gizledim. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Görüntü itibariyle bakın patiğimiz şöyle. Gayet esnek haroşa örgü olduğu için ayağı saran hoş bir model oldu. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Çok güzel bir patik oldu hanımlar. Çok şık bir patik oldu. Üstelik çeyiz içinde uygun bir model. Gayet de kolaydı yapılışı. Hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Dikişsiz olması itibariyle de hani hiçbir şekilde ayağı da rahatsız etmez. Kullanımı rahat olur. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki hali. Şöyle esneklik payını da göstereyim. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz, patik bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.